Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında patatesli ve beşamel soslu tavuk sote yapacağız. Şöyle gösterişli ve pratik bir yemek arıyorsanız tam da sizlerin aradığı nitelikte bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen patateslerimi doğrayarak başlıyorum. Malzeme miktarını yapacağınız kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ince olacak şekilde doğruyorum patateslerimi, pişmesi açısından daha kolay olacaktır. Doğradığım bütün patateslerimin ardından sıra geldi baharatlarıma. Baharat olarak toz biber, karabiber, kimyon, kekik ve tuz kullandım. Yarım çay bardağına yakında zeytinyağını döküyorum. Baharatlarım patateslerin her tarafına gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Baharatladığım patatesleri bir fırın kabının alt taban kısmına tek sıra olacak şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arada fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Patateslerim pişene kadar fırına veriyorum. Patateslerim iyice piştikten sonra fırından çıkarıyorum. Şimdi ben de diğer tarafta tavuk sote kısmını yapacağım. Uygun bir tencerenin içerisine kuşbaşı doğranmış tavuklarımı alıyorum. Tavuklar suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyorum. Tavuklar iyice suyunu çektikten sonra yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tavuklarımı kısa süre kavurduktan sonra yemeklik doğramış olduğum kuru soğanlarımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar hafif hafif yumuşamaya başladıktan sonra sarımsak ve biberlerimi ilave ettim. Bu arada kavurma işlemine devam ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Salçanın kokusu çıkana kadar bu şekilde pişiriyorum. 2 adet yemeklik doğramış olduğum domatesimi ilave ediyorum ve ardından baharatlarımı da döküyorum. Bütün malzemelerimin iyice birbirine karıştığına emin olduktan sonra yarım çay bardağına yakında su ilavesi yapıyorum ve yemeğimi burada pişmeye bırakıyorum. Ben de diğer tarafta beşamel sosunu hazırlayacağım. Tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 2 yemek kaşığı da un ilavesi yapıyorum. Unun kokusu çıkana kadar pişiriyorum. Yalnız burada kavurduğumuz unun renginin dönmemesi gerekiyor arkadaşlar. Unu iyice kavurduğumuza emin olduktan sonra 2 su bardağı da süt ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra çırpma teliyle devam ediyorum. Beşamel sosumuzun pürüzsüz bir kıvamda olmasını sağlayalım. Sürekli karıştıralım. Bakın sütümüz kaynamaya başladı, yoğunlaştı. Bu aşamadan sonra da tuz ve karabiber ilavesi yapıyorum. Göz göze oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatabiliriz. Artık birleştirme aşamasına geçiyoruz. Videonun en başında patateslerimizi pişirmiştik. Şimdi hazırlamış olduğumuz tavuk sotemizi patateslerin üzerine döküyoruz.
Her tarafına gelecek şekilde iyice yayalım. Evet, artık şimdi beşamel sosumuzu dökebiliriz. Üzerini iyice kapatacak şekilde yayalım. Daha yoğun kıvamda beşamel soslu seviyorsanız yemeğinizi 3 su bardağı sütle hazırlayabilirsiniz. Son olarak da en üst kısmına rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiştiriyorum. Kaşar peynirlerimin üzerine de hafif toz biber çiseliyorum. Bu aşamayı yapmaya da bilirsiniz tabii ki. Yemeğimi fırına vermeden önce son kez sizler için göstereyim. Fırınlama aşaması sadece üzerindeki kaşar peyniri eriyip kızarana kadar olacak arkadaşlar. 150 derece yeterli olacaktır. Evet, fırından çıkarır çıkarmaz şöyle sizler için göstereyim. Gerçekten muhteşem ötesi bir yemek. Kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Tarif defterinizde olması gereken tariflerden bir tanesi. Bu arada videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.